Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, lezzeti şahane bir poğaça tarifiyle geldim. Bu tarifi bir defa yapınca sürekli yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak su bardağına yarım su bardağı sütü aldım. Sütü buzdolabından çıkartmıştım. Üzerine yarım su bardağı sıcak suyu, kaynar suyu ilave ederek karışımın ılık hale gelmesini sağladım. Yani istediğim ısıyı dengeledim. Sütü ısıtmak yerine böyle yapıyorum genelde. Yani yarım su bardağı süt, yarım su bardağı ılık su kullandığımı varsayın. Sonrasında 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru instant maya ekleyerek şeker çözününceye kadar karıştırdım. Karışımı kaba aldıktan sonra şöyle parmağımla kontrol ettim, az önce görmüşsünüzdür. Parmağımı yakmayacak derecede olması gerekiyor ısının. Buna dikkat edin lütfen. Hamur yoğururken önemli püf noktalardan biri. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağı ekliyorum. Sıvı yağı ekledikten sonra da şöyle bir karıştırıyorum. Ayrı bir kapta 3-3,5 su bardağı unu hazırlamıştım. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumu hazırlayacağım. İlk olarak bir miktar un ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ekledim. Ve spatula ile karıştırmaya devam ettim. Kıvam alıncaya kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Biraz kıvam aldıktan sonra yoğurmak daha kolay oluyor. Çünkü bunu hep belirtiyorum. Evet, kıvam aldı. Bir miktar un ekleyerek devam ettim yoğurmaya. Hamurum toparlanıncaya kadar bu şekilde yoğuracağım. Bu arada hamurunuzun yumuşak, ele yapışmayan bir dokuda olması gerekiyor. Bunun için unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Yakından göstereceğim şimdi hamurun kıvamını sizlere. Ele yapışmayan yumuşak bir dokuda olması gerekiyor. Hamur toparlanınca birkaç dakika güzelce yoğurdum ki dokusu daha da güzelleşsin. Artık hamurumuzu mayalanmaya bırakabiliriz. İlk olarak üzerine streç filmle kapattım ve bir örtü örttüm. 50 dakika kadar mayalandırdım ben. 2 katına çıkması yeterli hacminin. Benim mutfağımda 50 dakikada hacmi 2 katına çıktı. Bulunan mutfağın ısısına göre bu süre değişebilir. Mayalanan hamuru bir miktar daha yoğurdum maya kokusunun çıkması için. Sonrasında tezgaha aldım. İlk olarak elimle biraz açtım. Sonradan da merdane ile açmaya devam ettim. Oklavayla da açabilirsiniz. Kare dikdörtgen arası bir form veriyorum merdane ile açarak. Hiçbir şekilde unlamıyorum. Zaten yapışan bir dokuda değil gördüğünüz gibi. Bunun için çok fazla ele yapışan bir dokuda olmaması gerekiyor demiştim az önce de. Belirttiğim gibi dikdörtgen bir form vermeye çalıştım merdane ile. Sonrasında uç kısımlarını elimle düzelttim. Çünkü uç kısımları bir tık kalın kalıyor. Her tarafı eşit kalınlıkta olması için son müdahaleyi böyle parmaklarınızla yapın ki uç kısımları da incelsin ve tamamen böyle dikdörtgen kare arası bir form olsun. Bir miktar kaşar peyniri rendelemiştim. İlk olarak ona ekliyorum. Üzerine ekleyeceğim malzemelerin yapışması için en alta kaşar peyniri ekleyin. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Dilerseniz daha az ya da daha bol da kullanabilirsiniz elbette. Üzerine küçük küçük doğradığım sucuğu ve biberi ekledim. Kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Ben sadece bu 3 malzemeyle hazırlamak istedim. Sizin kendi damak tadınıza kalmış. Küçük küçük doğradığım sucukları ve küçük küçük doğradığım biberleri de her yerine eşit şekilde dağıtmaya çalıştım. Bu malzemeleri dağıttıktan sonra bir miktar daha kaşar peyniri ayırmıştım dağıtırken. En üstüne tekrar kaşar peynirini ilave ettim. Az miktar ekledim bu sefer. Ve sonrasında şekil verme işlemine geçtim. Şöyle dikdörtgen bir form verdim. Gördüğünüz gibi kareye de benziyor ama esasında bu dikdörtgen bir form ve kısa kenarından başlayarak rulo yapıyorum. Çünkü iki tarafından rulo yapacağım. Ve 2 ayrı silindir oluşturacağım. Böylelikle ortadan keserek şimdi son şeklini verdikten sonra daha net anlaşılır olacak diye düşünüyorum. Şöyle ortada birleştirdim. Eşit yuvarlaklar yaptıktan sonra bir bıçakla kestim.
Hamuru iki bezeye ayırarak ayrı ayrı da şekil verebilirsiniz elbette. Ama tek seferde daha pratik olduğunu düşündüğüm için ben bu şekilde şekil veriyorum. Çok da rahat oluyor ve gayet güzel oluyor. Sonrasında şöyle kaç parmak, yani 2 parmak kalınlığı kadar kesiyorum. 2 parmak kalınlığında olacak kadar kesiyorum. Keskin bir bıçakla kesin ki çok fazla hamurunuz ezilmesin bu aşamada. Hepsine aynı şekli veriyorum. Tek tek şekil vermekle uğraşmak yerine yani pizza poğaçalar var tek tek şekil vererek hazırlanan. Biliyorsunuz, görmüşsünüzdür muhakkak. İnanın aynı o lezzette oluyor. Lezzeti muazzam oluyor. Deneyince bana hak vereceksiniz eminim. Hem tek tek şekil vermekle uğraşmıyorsunuz. Tek seferde hepsi oluyor. Yapımı oldukça pratik, uğraştırıcı bir tarafı yok. Gayet güzel oluyor. Biz lezzetini çok beğeniyoruz. Ardından oluşturduğum, kestiğim parçaların üzerine şöyle bastırıyorum, biraz inceltiyorum ve yağlı kağıt serdiğim fırın kabına alıyorum poğaçalarımı. Birazcık kenarlarından dağılmalar olabiliyor tabii bu aşamada. Özellikle birleşim noktasında şöyle elinizde toparlamanız yeterli olacaktır. Bu aşamayı da bitirdikten sonra yağlı kağıdımda tüm poğaça hamurlarım hazır. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve ortalama yarım saat tekrar tepsi mayası yaptırıyorum bu aşamada. Tepsi mayası yapmak oldukça önemli. Bunu her mayalı poğaça tarifimde söylüyorum. Tepsi mayası yapmadan poğaçanızı asla fırına vermeyin. Çünkü tepsi mayası yaptığınızda çok daha yumuşak oluyor, çok daha lezzetli oluyor. Ve 2 adet yumurta sarısını karıştırmıştım. Yumurta sarılarını fırçayla üzerine dağıtıyorum poğaça hamurlarının. Diğer tarafta fırınımı 180 derecede ısıttım. Önceden ısıtmış olduğumuz fırında pişiriyoruz poğaçalarımızı. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında, benim fırınımda tam olarak 20 dakikada pişti. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü pişirin. Bu aşama tam anlamıyla fırından çıktıktan sonraki hali. Yani yumuşaklığını görüyorsunuz. Fırından çıkınca biraz sertleşebiliyor bazen poğaçalar. Ama çıktığı anda bile yumuşacık. Şöyle sizlere yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Sunumu da, lezzeti de gerçekten harika oluyor. Bir defa deneyin derim, bir defa şans verin bu tarife. Denediğiniz takdirde gerçekten beğendiğiniz, favoriniz olan poğaça tarifleri arasına girecek, hiç şüpheniz olmasın. Özellikle böyle pizza gibi lezzetleri seviyorsanız bir defa bu tarifi deneyin. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.